Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. Yani güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız ve kanalıma abone olmanız yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde kış kartıyla soğukta hissedersin. Cevapların kışın gelecek dedi. Özgür irade, seçimler, kararlar, iletişim, eylemsizlik. Yaz kartı güneşi görme zamanı, cevaplarınız yazın gelir. Duraklamak, hareketsizlik, sakinlik, geri çekiller. Yapraklar kartı bize değişim, güz, cevaplarınız sonbaharda geliyorlar. Almak kartı da açık fikirli ol, bol ve açık zamanı geldi dedi. Şimdi ancak da şunu söyleyebilirim. Çok ciddi şekilde kafasının karışık olduğu bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi kış, yaz ve sonbahar kartlarıyla başladık. Şimdi burada ne var? Aslında kafasının çok karışık olduğu bir süreç var. Bize bunu gösteriyor aslında aklınızdaki kişi. Çünkü burada sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçiyor. Kendini soğuk hissediyor. Enerjileri düzeltmesi de şifalandırması gerektiği, sıcak enerjilere geçmesi gerektiğinin farkında. Ama bunu yapamıyor. Çok fazla bir bekleme enerjisi var. Şimdi özgür iradede de eylemsizlik var. Duraklamak, geri çekil, hareketsiz kal der. Şimdi burada almak kartı da öyledir. Şimdi daha çok harekete geçme, dur, bekle enerjisinin çok yüksek olduğu bir süreçte. Bu kafasının çok fazla karışık olmasından da kaynaklı ya da harekete geçmemesi için de kafasının karışık olması gerekiyor. Ne demek bu? Evet, soğuk enerjilerde mutsuz hissediyor. Artık bir şeylerin düzelmesi gerektiğini düşünüyor. Eyleme geçip geçmemek, seçimler ve kararlar. Burada bir iletişime geçip geçmeli miyim? Geçip geçmemeli miyim? Seçimler yapmalıyım, karar almalıyım dediği bir süreçte. Ama bunu düşünürken diğer taraftan da ya biraz daha zamanı var. İşte biraz daha geçsin. Ben birazcık daha düşüneyim dedi. İşte cevaplar yazın gelecek. Güneşi görme zamanı, gerçekleri görmekten kaçma durumu var. Duraklamakla beraber geri çekilmek, hareketsizlik ve sakin kalmak, değişim ve dönüşümden kaçmak, daha çok böyle beklemeye geçmek gibi durumların fazlasıyla aktif olduğu bir süreç. Almak kartı, vermek yok, almak. Bekliyorum, sorunlar var, sen hallet. İşte iş hayatımda sorunlar var, işte kadersel olarak bir şeyler değişsin ya da iş arkadaşlarım düzeltsin. Burada daha çok kendine dönmüş, kendi içine dönmüş, kendini her şeye kapatmış, harekete geçmekten, yeniliklere kendini açmaktan korkan, kaçan, karar almaktan korkan, kaçan, daha çok yaşamaktan kaçan biri var. Burayı umarım anlatabilmişimdir. Daha çok böyle bazı insanlar vardır ya, mutsuzdur hayatında ama sorarsınız ne yapıyorsun? Yani işte ilişkilerinde sorun vardır, ne yapıyorsun? Düzeltmek için ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Parasal sorunları vardır, maddi sorunları. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Bekliyorum. İşte başkalarıyla sorun yaşar. Çözmek için adım attın mı? Hayır. Bekliyorum. Aslında o mutsuzluğun içinde onu kabullenmiş ve orada kalmayı isteyen bir enerji vardır. Bir bakıma yaşama kendini kapatmış biri vardır. Harekete geçmeyen, eyleme geçmeyen, bir şeyleri görmeyen, görmek istemeyen bir enerji vardır. Tam da buradaki kişi. Bu şu anki süreçten kaynaklı da olabilir. Genel olarak yapısı da böyle olabilir. Ama daha çok böyle şu anki enerjilerden dolayı diyebiliriz. Şimdi işaretler alıyor. Sistem ona bir şeyleri gösteriyor. Ama bunu görebilmek için çabalamıyor ya da görse de görmezden gelen bir enerji ortaya çıkarıyor. Sistem ona diyor ki bak karar verebilirsin. Karşında şu seçeneklerin var. Değişebilirsin. Yani burada evet eylemsiz kalabilirsin, seçimler yapabilirsin, kararlar alabilirsin, iletişime geçebilirsin. Özgür iraden var ama değişime, dönüşme kendini kapatmamalısın. Bak ben sana tekliflerle geliyorum. İşte şunu yaparsan işte şöyle değişiklik olabilir, şunu yaparsan böyle olabilir. Sana fırsatlar ben sunuyorum sistem tarafından, görmüyorsun. Burada artık gerçekten o güneşi görmek, enerjisine geçebilmek, bir şeylerin zamanının geldiğini fark edip
yeniden kendini oluşturması, keşfetmesi gereken bir sürecin içerisinde. Bunu biliyor mu? Biliyor. Ama bunu yapabilecek güce sahip değil. Çok karamsar konuşuyormuşum gibi gelmiş olabilir. Ama buradaki durum böyle devam ettiği sürece sistem zaten bu kişinin harekete geçmesi adına her şeyi yapacaktır. Bu konuda net olmak gerekir. Şöyle düşünebilirsiniz bu kişiyle ilgili örneği. Mesela bir ilişkiye başlıyordur. İlişki çok iyi gidiyordur. Bir noktada böyle harekete geçmesi gereken ya da hep partneri ilişkinin daha güzel seviyelere geçmesi adına çabalıyordur. Kendisi çabalamıyordur. Kendine göre de bahaneleri vardır. İşte ben daha önce çok çabaladım da şöyle oldu da böyle oldu da falanlar filanlar. Ama baktığınızda ilişki için hiçbir adım atma, hiçbir çabalama. İlişki dediğimiz şey paylaşım ya. Yani o zaman herkes narsist gibi tek başına geçsin aynanın karşısına. Kendini sevsin. Ben harikayım, ben mükemmelim desin. Bir şeyleri paylaşmak, çabalamak, birbirine özen göstermek, ilişkinin belki de ana yapısı bunlardır. Değer vermediğiniz bir ilişki bir kişiyle zaten sürdüremezsiniz. Ama değer verdiğiniz kişi için de çabalamanız gerekir. Bu kendinizi kul edin karşınızdaki kişiyi, kendinizi yok sayın demek değildir. Zaten seviyorsanız, yani değer veriyorsanız eğer yaptığınız normal olan şeylerdir. Burada tabii ki ayrımı yapmak önemli. Her şeyi yapın, maddi manevi dökün her şeyi önüne değil. Ama atılması gereken adımlar varsa o adımlar da atılmalı. Ya da karşınızdaki kişi ben şundan mutsuz oluyorum diyorsa bunun için yapılabiliyorsa bir çözüm bulunmalı. Ya da bunun için bir adım atılmalı en azından. Ya da güvenle ilgili bir şey varsa o güven durumu ile ilgili ya bak böyle düşünüyorsun ama aslında böyle değil e, denilmeli belki de. Yani birçok şey söylenebilir. Bu kişi daha çok böyle hep sizden bekleyen, karşısındaki insanın yapıp yapmadığına odaklanan, kendisi hiçbir şey yapmayan enerjilerde geliyor ve bu da dengeyi bozmaktır zaten. Siz bu dengeyi bozarsanız sistem burayı e, dengeye getirir. Yani çok net bunu söyleyebiliriz. Bunun başka bir yolu açıkçası yok. Dedim mi hemen devam ediyorum. Bir kart alacağım şuraya. Şimdi günün enerjisine baktığımızda Kılıç Yedilisi'yle başladık zaten. Yani Kılıç Yedilisi'nde burada bir kandırma durumları vardır ama bu kandırmayı illa yalan dolan gibi değil. Kendisini de kandırdığı bir sürecin içerisinde olabilir bu kişi. İşte biraz önce dedik ya işte bekliyorum, şunu yapıyorum, işte harekete geçmemeliyim, yazın olacak, kışın olacak, bilmem ne olacak falanlar filanlar. Kızdım ben bu kişiye ama. Şimdi yani herkes tekamülünde yol alıyor ayrı bir şey ama insanların da harekete geçmesi gerekiyor. Yani ne denir? İşte kendini böyle şey görme, o enerjiden çıkması çaresizlik yani. Her durumda ne kadar sıkıntılı bir süreçte olursak olalım her zaman bir çare, bir yol vardır. Yeter ki isteyelim, görmek isteyelim. Zaten aslında baktığımızda her zaman yaşadığımız olaylar ne kadar büyük de olsa, yorucu da olsa içindedir zaten şifası, içindedir çözümü. Görebilmek isteyen için, görmek istemeyen için yani ne söyleseniz kâr etmiyor. O zaman da işte sistem söylüyor. Diyelim ve devam ediyoruz. Şimdi Kılıç Deniz'de bağımlılık ve kelebek. Dediğim gibi kandırma enerjisi var. Kendisini de kandıran enerji de olabilir. Açık bir görüşmeden, konuşmadan kaçma da olabilir. Yani biraz tehlikeli bir durumun içerisinde diyebiliriz inanış olarak. Şimdi bu kişinin bağımlılıkları var. Bu kişinin korkuları var. Bu kişi kendini kandırmayı tercih ediyor. Harekete geçmemek adına, eyleme geçmemek adına, değişip dönüşmemek adına. Yani çok net geliyor. Bağımlılıklarından kurtulması gerekiyor. Ve bu durum sistem ona diyor ki bak değişmek zorundasın. Bak bu bağımlılıktan çıkmak zorundasın. Ama bu kişi bunu reddediyor. Daha çok böyle kendini de başkalarını da kandıran enerjilerde olmayı seçiyor. Bugün de bu var yani açıkçası. Diğer kartlardaki gelen de buydu. Harekete geçeceğim ama yazı bekleyeyim, kışı bekleyeyim, bilmem neyi bekleyeyim dediği bir durumda. Neden böyle? Yani yakın geçmişte ne oldu da ne tetikledi bu kişiyi dediğimizde. Değnek sekizlisi, kavuşmak ve kutlama. Buraya kart aldım ve yani hızlı bir gelişme olduğu, bir şeylerin öğrenildiği bir süreçten
geçirmiş. Bu ne diye sorduğumuzda da Tılsım Kralı geldi. Tılsım Kralı güvenilir ilişkiler kurmaktan bahseder bize. Tılsımlar güvendir, paradır ama daha çok güven enerjisi vardır, toprak enerjisidir. Şimdi burada yakın geçmişte çok hızlı bazı şeyler ortaya çıkmış olabilir. Özellikle güvenilir ilişki kurmak, ilişkinin daha üst seviyeye taşınmasıyla ilgili bir süreçten geçirmiş olabilir. Burada partner ne ilgili daha böyle enerji işte ilişkinin daha üst seviyelere taşınması ile ilgili bir istekte bulunmuş olabilir. Ya da böyle hiç beklenmedik anda bir partner iletişime geçmiş, tekrar bir beraberlik kurma isteği içerisinde olmuş olabilir. Bazıları için de bir ilişki içerisindeyken geçmişten birinin attığı bazı adımlar buradaki enerjiyi bozmuş olabilir diyebiliriz. Aslında çok iyi giden bir sürecin içerisinde yani belki de farklı bir durum olarak da ilişki çok güzel gidiyordu ama karşı tarafın istediği daha güvenilir, daha sağlam, daha böyle kendini güvende hisseden bir durumun içerisinde olma isteği bu kişiyi korkutup kaçırmış olabilir. Yani ana temaya baktığımızda aslında yani birinci durum olarak geçmişten gelen bir kişinin öyle ya da böyle bu ilişkiye bir dokunuşu olmuş olabilir. Tekrar gelmek, tekrar beraber olmak ya da bu kişi geçmişteki bu kişiyle ilgili yalanlar söylemiş olabilir. Bunlar ortaya çıkmış olabilir. Güven sarsılmış olabilir. Böyle bir durum yoksa işte eskiden gelen yok falan diyorsanız da burada daha çok böyle bir istek olmuş olabilir. Yani ilişkinin daha üst seviyeye çıkması, işte ailelerin tanışması ya da kişilerin ailelerle tanışma isteği, daha güvenilir bir ilişki içerisinde olma isteğiyle ilgili adımlar atıldıysa bu kişi korkup kaçma durumuna geçmiş olabilir. Şimdi enerjiden böyle devam edersen neler olabilir dediğimizde güzel geldi. Ya şöyle söyleyebiliriz. Şimdi burada zeytin dalı ve affetmekle beraber karşısındaki kişiyle ilgili de daha çok böyle nasıl söyleyelim daha anlayışlı, samimiyetin olduğu, daha böyle sevgi dolu bir sürecin içerisine girmekle ilgili adımlar atılabilir. Bir zeytin dalı uzatılabilir. Barış sağlamak, yeni enerjilerin oluşması ile ilgili bir adım atılabilir. Daha çok böyle affetmekle, bağışlayıcı olmakla ilgili bir durum olabilir. Buraya şunu soralım. Bu adımı atan kişi, bu kişi mi olacak? Evet. Yani karşı taraftan gelecek olan bir adım olarak adım mı olacak diye düşündüm ama karşı taraftan gelen bir adım gibi değil. Bu kişinin artık bir şeylerin farkına varıp kendi hayatındaki o karanlıkta kalan tarafları daha güzel, mutlu dolu bir sürece geçirebilmek adına adımlar atacak bir küçük de olsa böyle bir barış sağlamak adına bir adım attığı bir sürecin içerisinde olacak. Kendine bağışlatmak, affettirmek istediği bir durumun içerisinde olacak diyebiliriz. Güzel. Umarım bu enerjileri devam ettirip bu alana geçebilir. Burada duygularından kaçıyor. Duygularından kaçmayı bıraktığı takdirde bir şeyler değişebilir gibi görünüyor. 1, 2 ve 3 olarak kaç seçin lütfen. Bugün en çok siz nelere dikkat etmezsiniz buna bakalım. Bir tane olumlama kartımızı alalım. Sağlığımı önemsiyorum. Bu yüzden bana iyi gelmeyen kişilerden, durumlardan, ortamlardan, tartışmalardan uzaklaşıyorum. Farkına vardıkça hayatım anlam kazanıyor diyebilirsiniz. Bir anda meydana gelecek pozitif değişimlere inan, senin için her an her şey değişebilir. Bir sabah her şey çok farklı olabilir. Bir haber, bir insan, bir söz, bir eylem, bir dilek hayatını değiştirebilir. Aç kollarını olasılıklara, olmaz sandıklarına dedi. Çok güzel geldi. Burayı da aldık, kabul ettik. Şimdi bir seçin arkadaşlar. Çocuk ve şeytan kartı. Şeytan. Şimdi bugün enerjisinde bilinçaltınızın karanlık taraflarıyla yüzleştiğiniz bir süreçten geçebilirsiniz. Çocukluktan gelen bir şey de diyebiliriz ama daha çok şöyle hissettirdi. Sanki farkına vardınız, bu karanlık tarafı şifalandırarak yepyeni bir doğuş sağlayacaksınız. En çok ne?
Yani en net hangi konu diyelim? Bağımlılık hangi konuyla ilgili? Diğer kartları da gerekirse çekeceğim ama böyle askıda kalan bir şey olursa çekiyorum. Burada olduğu gibi. Evet, çok güzel geldi. Neden bir kart daha, iki karttan seçtiğimi de söyleyeyim. Star kartı geldi, yıldız kartı geldi. Yıldız kartında şöyle bir şey vardır. Karmalardan da bahsedebilir. Bizdeki o büyük, yüksek enerjiden de bahsedebilir. O yüzden bir karttan seçtim. Buradaki karanlık tarafımız, bilinçaltımızdaki taraf kendi ışığımızı görememek. Kendi dileklerimizi, isteklerimizi kavuşabileceğimizin farkında olamamak. Kendi gücümüzü görmemek diyebiliriz. Ve bu durumda birazcık böyle kendimizi görememekten kaynaklı daha çok böyle eylemsizliğe doğru bizi yöneltiyor olabilir. Kılıç dörtlüsü. Kılıç dörtlüsünde bekleme enerjisi vardır. Kupa dokuzlusunda da beklemek vardır. Şimdi kılıç dörtlüsünde ama iyileşme süreçleri vardır. Bazen sevgiden yoksun hisseder kişi kendini ki karanlık tarafınız bu da olabilir. Sevgiden yoksun hissettiğiniz, sevgiden dışlandığınızı hissettiğiniz için de bu bilinç altındaki bu durumdan kaynaklı da kendi değerinizi, kendi ışığınızı göremiyor olabilirsiniz. Bazılarınız için. Ama genel olarak konuşursak da artık şifalanması gereken, kendi gücünüzün, kendi ışığınızın farkına varmanız gereken bir süreçte olacaksınız. Ve bunu yaptığınızda yani bu karanlık tarafla yüzleştiğinizde, şifalanmak için niyetlendiğinizde burada çok güzel bir şifa enerjisi ortaya çıkacak ve dileklerinizin, isteklerinizin, her şeyin burada olmaz dediklerinizin hepsini hak ettiğinizin farkına vardığınız ve bu gücün sizde olduğunu farkına vardığınız bir süreç olacak. Lütfen bugün en çok şunu söyleyin, sorun kendinize. Benim hangi konu olursa olsun ilerlememin önündeki engel ne? Ne olabilir? Hangi konular beni geriye çekiyor? İşte diyelim ki ikili ilişkiler dediniz. O ikili ilişkilerde ben hep ne yaşıyorum? Hep aynı döngü ne? İşte aldatılıyor muyum? Terk mi ediliyorum? İşte kalpten mi birine kendimi veremiyorum? Ne yani? Hani oradaki döngü ne? Ya da bana hissettirdiği ne? İşte hep mi değersizlik hissettiren biri ya da hep mi size saygısızlık yapan biri denk geliyor? Denk gelmiyor da. Yani siz öyle adlandırıyorsunuz. Bakın oraya. İşte o nokta sizin şifalanmanız gereken nokta. Orayı da şifalandırdığınızda harikalar bekliyor. Dedim mi ikiye geçtim ama. Şimdi burada artık bir çözüm arayışı içerisindesiniz. Siz de iki seçin arkadaşlarım. Harekete geçmek istiyorsunuz. Ne yapacağınızı değerlendiriyorsunuz. Birçoğunuz bulamıyor olabilir ama sistem diyor ki kendine güven. Kendi kanatlarına uçmayı öğren. Hayatının direksiyonuna kendin geç. Bak bakalım bugün hangi kararları gerçekten sen veriyorsun? Mesela okul bölümünü seçerken annem şu bölümü istediği için mi seçtin? Baban istediği için mi seçtin? Ya da işte daha çok para var mı diye seçtin. Örnek olarak veriyorum. Ya da işte annen baban partnerle ilgili aman güzel olmasına gerek yok şöyle olsun dediği o özelliği arayarak mı birilerini bulmaya çalışıyorsun? Vesaire vesaire. Yani başkalarının seni yönlendirdiği şeylerin farkına var. Artık kendi kararlarını al diyor kartlar. Üçü seçin arkadaşlar. Buraya bir kart alacağım. Hızlı biraz şeyde kaldı. Aşıklar kartı ve kale kartı. Tılsım dörtlüsü. Şöyle güvenle ilgili sorunlar çok fazla yaşıyor olabilirsiniz ikili ilişkilerin içerisinde. Aşk, ilişkiler, sevgi ve buraya ortaklıkları da ekleyebiliriz. Yani iş hayatıyla ilgili ortaklıkları da ekleyebiliriz. Açıkçası burada korkularınız var. Sizde daha çok böyle bu durumlarla ilgili terk edilme korkusu ve kıskançlık gibi durumların etkisi altında kaldığınızı söyleyebiliriz. Güveni hissedemiyor olabilirsiniz ortaklıklarda. Bunun da altında yatan sebep daha çok işte aktarmış olduğum gibi terk edilme korkusu, kıskançlık, kendinizi yeterli görmemek, layık görmemek, değersizlik durumları olabilir. Bugün daha çok bu konularda güvenle ilgili sınanıyorsanız eğer sürekli özellikle bu duygulara bakmanızı tavsiye ederim. Burayı şifalandırmak çok büyük katkı sağlayacaktır size. Farklı bir durum olarak da şunu da hissettirdi. Bir ilişkinin içerisinde olmadığınızda kendinizi güvende hissetmiyor musunuz?
Yani var olduğunuzu ya da varlığınızda bir ilişki içerisinde olduğunuzda mı kabul ettirdiğinizi düşünüyorsunuz? Buna da bakmanızda fayda var. Dedim mi? Burası çünkü birazcık bazıları için birazcık acılı bir taraf olabilir. Öyle hissettirdi. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.